Gökyüzünün üstündeki gökyüzü. Türkiye kendi uydularını geliştirmeseydi insansız hava araçları gerçekten bağımsız olabilir miydi? Türkiye insansız hava araçlarını geliştirirken sadece hava aracı üretmedi. Daha kritik olan adım, o hava araçlarına operasyonel ve stratejik özellik kazandıracak görünmez altyapıyı kurmaya başlamasıydı. Çünkü bir insansız hava aracını havalandırmak başka bir şeydir, onu kriz anında kimseye muhtaç olmadan uçurmak bambaşka bir şey. Herkes Bayraktar TB2 sistemini, Anka'yı, Aksungur'u ve Akıncı'yı konuştu, kameralar, mühimmatlar, motorlar, menziller ve uçuş süreleri tartışıldı. Fakat daha derinde, çok daha kritik bir soru duruyordu, o insansız hava aracı sınırın ötesine geçtiğinde hangi haberleşme hattına bağlanacak, hedef bölgeye gitmeden önce ona bakacağı noktayı hangi istihbarat katmanı gösterecek, küresel konumlama sinyali kesildiğinde ya da yanıltıldığında göreve nasıl devam edecek? Türkiye'nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı hikayesi tam da burada, sadece bir platform başarısı olmaktan çıkıp haberleşmeye, keşif uydularına, seyir-sefer dayanıklılığına, dış görev alanlarına, afet haberleşmesine ve stratejik bağımsızlığa dönüşen bir mesele haline geliyor. Çünkü modern savaşta bağımlılık her zaman piste başlamaz, bazen yörüngede, bazen veri hattında, bazen de kendi ülkenizden binlerce kilometre uzaktaki bir görev bölgesinde başlar. Stratejik odak olarak bu videoda şu soruya cevap arayacağız. Türkiye kendi uydularını geliştirmeseydi, bugün insansız hava aracı alanında gerçekten bağımsız olabilir miydi? Bir insansız hava aracının gücünü anlamak için menzil rakamına bakmak yetmez. Kaç saat havada kaldığı, ne kadar mühimmat taşıdığı, hangi kamerayı kullandığı elbette önemlidir ama modern savaşta bir insansız hava aracının gerçek sınırı çoğu zaman kanadında değil, bağlı olduğu ağdadır. O ağı 3 temel başlıkta okumak gerekir. İlki haberleşmedir. Bir insansız hava aracı, yer kontrol istasyonuyla görüş hattı içindeyken doğrudan radyo bağlantısıyla görev yapabilir, bu kısa ve orta menzilli operasyonlarda yeterli olur. Fakat görev ufkun ötesine, sınır ötesine ya da deniz aşırı bir alana taşındığında doğrudan bağlantı zayıflar ve devreye uydu haberleşmesi girer. Komut, kontrol, telemetri ve görüntü artık sadece yerden değil, yörüngedeki bir haberleşme uydusu üzerinden taşınır. İkincisi konumlandırmadır. İnsansız hava aracı nerede olduğunu, hedefe ne kadar kaldığını ve mühimmatını hangi noktaya bırakacağını uydu tabanlı seyir-sefer verileriyle hesaplar. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel konumlama sistemi, Avrupa'nın Galileo sistemi, Rusya'nın GLONASS sistemi ya da Çin'in Beidou sistemi burada kritik rol oynar, fakat bu sistemlerin her biri başka güç merkezlerinin kontrolündedir. Üçüncüsü keşif ve istihbarattır. Bir insansız hava aracı çoğu zaman hedef bölgeye kör şekilde gönderilmez, öncesinde geniş alan görüntüsü, hangi bölgede hareketlilik olduğu, hangi tesisin izlenmesi gerektiği, hangi rotanın daha güvenli ve hangi hedefin öncelikli olduğu bilgisi gerekir. Bu soruların cevabını çoğu zaman yer gözlem ve keşif uyduları verir. Yani bir insansız hava aracının bağımsızlığı yalnızca gövdede, motorda ya da kamerada aranmaz, o aracın hangi ağla konuştuğunda, neyle yön bulduğunda ve hedefi hangi istihbarat katmanıyla gördüğünde aranır. Türkiye'nin savunma sanayi hafızasında çok temel bir ders var, bir sistemi satın almak, o sistemin kaderine sahip olmak anlamına gelmez. Bir platform envanterinizde görünebilir ama bakım zinciri, modernizasyon, yazılım erişimi ve veri akışı dışarıdaysa, kriz anında teknik destek başkasının siyasi kararına bağlıysa, o sistem tam anlamıyla sizin değildir. Bu gerçek insanlı hava araçlarında görüldü, insansız hava araçlarında görüldü, motor, sensör, mühimmat ve haberleşme altyapısında da defalarca görüldü. Türkiye'nin yerli insansız hava aracı serüveni bu yüzden sadece teknolojik bir girişim değil, stratejik bir hafıza meselesiydi, kritik bir kabiliyet kriz anında kesilebilir mi, veri akışı yavaşlatılabilir mi, görev planı dışarıdan sınırlanabilir mi, siyasi baskı askeri kapasiteye dönüşebilir mi? Türkiye'nin insansız hava aracı yolculuğu bu sorulara verilen uzun vadeli bir cevaptı. Çünkü kritik kabiliyetler satın alınabilir ama stratejik özellik satın alınamaz, onu kurmak gerekir. Türkiye önce uçan sistemi yerlileştirmeye başladı. Bayraktar TB2, Anka, Aksungur ve Akıncı gibi platformlar bu dönüşümün görünür yüzü oldu. Ancak asıl kırılma, sadece bu araçların gökyüzüne çıkması değil, dışarıdan kesilebilecek halkalarının tek tek azaltılmasıydı.
mühimmat tarafında Mamyel, Mamce ve Mamte gibi akıllı mühimmatlar devreye girdi ve insansız hava araçlarını yalnızca izleyen değil, gerektiğinde hassas vuruş yapabilen sistemlere dönüştürdü. Elektro-optik tarafta yerli kamera ve hedefleme sistemleri önem kazandı, çünkü gören göz dışarıya bağımlı kalırsa vurucu güç de eksik kalır. Elektronik harp tarafında Koral gibi sistemler, savaş alanında sadece görmek ve vurmak değil, karşı tarafın görmesini bozmak gerektiğini gösterdi. Fakat platform, mühimmat, sensör ve elektronik harp zinciri güçlendiğinde bile soru bitmedi. Çünkü uzun menzilli bir insansız hava aracı ufkun ötesine geçtiğinde haberleşme hattına, hedef istihbaratına ve seyrüsefer dayanıklılığına ihtiyaç duyar. Türkiye'nin uzay ve uydu kabiliyetleri, tam da bu noktada insansız hava aracı hikayesinin görünmeyen yarısı haline geldi. Türkiye'nin insansız hava aracı ve uydu meselesini yalnızca kendi sınır hattı üzerinden okumak eksik olur. Çünkü Türkiye artık sadece kara sınırlarının çevresinde operasyonel varlık gösteren bir ülke değil. Somali'de Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı gibi askeri eğitim yapıları, Katar'daki ortak askeri varlık, Libya sahasındaki askeri danışmanlık ve eğitim faaliyetleri, Afrika boynuzu, Körfez güvenliği ve deniz yetki alanları Türkiye'nin savunma mimarisini çok daha geniş bir zemine taşıdı. Bunun anlamı açık, Türkiye'nin askeri varlığı kara sınırlarının ötesine çıktıkça haberleşme ve istihbarat ihtiyacı da büyür. Bir bölgede askeri eğitim veriyorsanız oradaki güvenlik ortamını izlemek zorundasınız, deniz güvenliği anlaşmaları yapıyorsanız deniz trafiğini, limanları, kıyı hattını, enerji rotalarını ve muhtemel tehditleri takip etmeniz gerekir. Dost ve müttefik ülkelere askeri kapasite inşa desteği veriyorsanız sadece sahada personel bulundurmak yetmez, o sahayı görecek, anlayacak, takip edecek ve gerektiğinde hızlı karar verecek bir komuta kontrol altyapısına ihtiyaç duyarsınız. Somali gibi Türkiye'den binlerce kilometre uzaktaki bir bölgede klasik kara sınırı mantığıyla hareket edemezsiniz. Orada operasyonel farkındalık için uydu görüntüsü, uzun menzilli haberleşme, deniz alanlarını izleyebilecek geniş ölçekli veri ve gerekirse insansız hava araçlarının görev planlamasını destekleyecek keşif altyapısı gerekir. Bu yüzden Türkiye'nin uydu hamlesi yalnızca insansız hava araçlarının teknik destek unsuru değil, uzak coğrafyalarda sürdürülebilir askeri ve diplomatik varlık gösterebilmesinin de altyapısıdır. Kendi sınırları dışındaki dost coğrafyalarda kalıcı güvenlik işbirliği kuran bir ülke 3 soruya cevap vermek zorundadır. Orayı nasıl görecek, oradaki unsurlarıyla nasıl konuşacak ve kriz anında dışarıdan izin beklemeden nasıl karar verecek? İnsansız hava aracı, uydu ve dış görev mimarisi işte tam bu noktada aynı stratejik resmin parçalarına dönüşür. Türkiye'nin uzay serüveni kolay başlamadı. 1994 yılında ilk haberleşme uydusu denemesi olan TürkSat 1A, fırlatma sırasında kaybedildi. Bu olay uzaya erişimin ne kadar karmaşık ve dışa bağımlı bir alan olduğunu daha en başta gösterdi. Sonraki yıllarda Türkiye haberleşme uydularını farklı yabancı üreticilerden satın aldı. TürkSat 2A ve 3A Avrupa merkezli üretim hatlarından, TürkSat 4A ve 4B Japon Melco hattından, TürkSat 5A ve 5B ise Airbus ekosisteminden geldi. Bu süreç ilk bakışta dışa açık bir yapı gibi görünse de Türkiye'ye kritik bir tecrübe kazandırdı. Yörünge ve frekans haklarının korunması, yer istasyonu işletmeciliği, telemetri yönetimi, uydu filosu planlaması ve haberleşme kapasitesinin kurumsal olarak işletilmesi. Yani Türkiye bu dönemde haberleşme uydusunda tam anlamıyla üretici değildi ama küresel uzay mimarisi içinde uydu işleten, yörünge haklarını koruyan, kapsama alanı planlayan ve yer istasyonu altyapısını yöneten güçlü bir işletmeci konumuna yükseliyordu. Bu ayrım önemlidir. Çünkü bir ülkenin uzayda varlık göstermesi sadece uydu üretmesiyle değil, o uydunun yörüngedeki görevini sürdürebilmesi, kapasitesini yönetebilmesi ve kriz anında haberleşme omurgasını ayakta tutabilmesiyle de ölçülür. Gözlem tarafında da benzer bir geçiş yaşandı. BİLSAT, İngiliz Surrey Satellite Teknoloji İşbirliği'yle geliştirilen önemli bir teknoloji transfer adımıydı ve Türkiye burada kendi uzay mühendisliği birikimini büyütmeye başladı. Ama gerçek soru ortada duruyordu, Türkiye kendi gözünü ne zaman üretmeye başlayacaktı? Bu sorunun cevabı RASAT ile geldi. RASAT, Türkiye'de tasarlanıp üretilen ilk yer gözlem uydusu olarak kritik bir eşikti. 2011 yılında fırlatılan RASAT, sadece bir fırlatma başarısı değil, Türkiye'nin kendi mühendisliğiyle uzaydan görüntü üretme iddiasının ilk güçlü göstergelerinden biriydi.
Ardından Göktürk 2 geldi. 2012 yılında yörüngeye yerleşen bu sistem, Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü milli keşif ve gözlem kabiliyetini daha ileri taşıdı, sivil harita, tarım ve afet yönetimi alanlarının yanında savunma ve istihbarat ihtiyaçları açısından da stratejik değer üretti. Sonra Göktürk 1 devreye girdi. 2016 yılında fırlatılan Göktürk 1, metre 6 yer örnekleme mesafesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacına cevap veren kritik sistemlerden biri oldu. Bu noktada Türkiye artık şunu söyleyebilecek seviyeye yaklaştı, bir insansız hava aracının nereye bakacağını belirlemek için her zaman yabancı görüntü sağlayıcılara mahkum değil. Çünkü insansız hava aracı operasyonu sadece havadaki aracın görüntüsüyle başlamaz, çoğu zaman hedef bölgenin önceden okunması gerekir. Uydu görüntüsü, görev planlama sürecinde insansız hava aracının bakacağı alanı daraltır, hedef önceliğini belirler ve operasyonel karar hızını artırır. Keşif uyduları insansız hava aracının yerine geçmez ama insansız hava aracının nereye, ne zaman ve hangi amaçla gönderileceğini belirleyen stratejik aklı güçlendirir. İmece bu zincirde ayrı bir eşiktir. Çünkü mesele artık sadece uzaya uydu göndermek değil, kritik alt sistemleri yerli olarak geliştirmekti. 2023 yılında fırlatılan İmece, Türkiye'ye yüksek çözünürlüklü uydu geliştirme yeteneği kazandıran ve yerli uydu ekipmanlarının uzayda doğrulanması açısından değer taşıyan bir proje oldu. Bu fark önemlidir, bir ülkenin uzaydan görüntü alması başka şey, o görüntüyü sağlayan kamerayı, kontrol sistemini, yazılımı ve yer altyapısını kendi geliştirmesi bambaşka bir şeydir. İmece'nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı ekosistemiyle ilişkisi de burada ortaya çıkıyor. Bir insansız hava aracının hedefe gitmeden önce ihtiyaç duyduğu geniş alan istihbaratı uydu gözlemiyle desteklenir ve İmece gibi sistemler Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltan kritik basamaklardan biridir. Ama gözlem tek başına yetmez, çünkü bir insansız hava aracı sadece görmek zorunda değil, aynı zamanda konuşmak zorundadır. Uzun menzilli insansız hava aracı operasyonlarında en kritik başlıklardan biri haberleşmedir. Bir hava aracı görüş hattı içindeyken yer istasyonuyla doğrudan bağlantı kurabilir ama ufkun ötesine geçtiğinde tablo değişir ve devreye uydu haberleşmesi girer. TürkSat 6A bu yüzden yalnızca bir haberleşme uydusu projesi değil, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretme eşiğini aşması açısından stratejik bir dönüm noktasıdır. TürkSat 6A'da %80'in üzerinde yerlilik oranı ve 84 yerli ekipman vurgusu, bu projeyi sadece bir haberleşme kapasitesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin uydu alt sistemleri alanında kazandığı mühendislik eşiği olarak da öne çıkarıyor. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı ekosistemi açısından bunun anlamı şudur: Türkiye, görüş hattı ötesinde görev yapan platformların ihtiyaç duyduğu uydu haberleşme kapasitesini artık tamamen yabancı üretim ve yabancıların belirlediği takvimlere mahkum olmadan planlayabilecek bir seviyeye yaklaşmıştır. Burada teknik bir ayrımı net yapmak gerekir. Her insansız hava aracı doğrudan TürkSat 6A üzerinden uçuyor demek doğru değildir. Türkiye'de uydu üzerinden kontrol kabiliyetinin operasyonel anlamda öne çıktığı önemli eşiklerden biri Ankase platformudur. Ankase ile birlikte insansız hava aracının görev menzili, klasik görüş hattı sınırlarının çok ötesine taşınmış, uydu bağlantısı, insansız hava aracı operasyonlarında stratejik bir kabiliyete dönüşmüştür. Uzun menzilli insansız hava aracı operasyonlarında en kritik başlıklardan biri haberleşmedir. Bir hava aracı görüş hattı içindeyken yer istasyonuyla doğrudan bağlantı kurabilir ama ufkun ötesine geçtiğinde tablo değişir ve devreye uydu haberleşmesi girer. TürkSat 6A bu yüzden yalnızca bir haberleşme uydusu projesi değil, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretme eşiğini aşması açısından stratejik bir dönüm noktasıdır. TürkSat 6A'da %80'in üzerinde yerlilik oranı ve 84 yerli ekipman vurgusu, bu projeyi sadece bir haberleşme kapasitesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin uydu alt sistemleri alanında kazandığı mühendislik eşiği olarak da öne çıkarıyor. İnsansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı ekosistemi açısından bunun anlamı şudur: Türkiye, görüş hattı ötesinde görev yapan platformların ihtiyaç duyduğu uydu haberleşme kapasitesini artık tamamen yabancı üretim ve yabancıların belirlediği takvimlere mahkum olmadan planlayabilecek bir seviyeye yaklaşmıştır. Burada teknik bir ayrımı net yapmak gerekir. Her insansız hava aracı doğrudan TürkSat 6A üzerinden uçuyor demek doğru değildir.
Türkiye'de uydu üzerinden kontrol kabiliyetinin operasyonel anlamda öne çıktığı önemli eşiklerden biri Ankase platformudur. Ankase ile birlikte insansız hava aracının görev menzili, klasik görüş hattı sınırlarının çok ötesine taşınmış, uydu bağlantısı, insansız hava aracı operasyonlarında stratejik bir kabiliyete dönüşmüştür. Uydu haberleşmesini yalnızca insansız hava aracı operasyonları üzerinden okumak eksik olur, çünkü bir ülkenin haberleşme bağımsızlığı savaş zamanında olduğu kadar afet zamanında da test edilir. Deprem olduğunda baz istasyonları zarar görebilir, fiber hatlar kopabilir, elektrik kesilebilir, karasal iletişim altyapısı aşırı yüklenebilir, yollar kapanabilir ve koordinasyon merkezleri ile saha ekipleri arasındaki bağlantı zorlaşabilir. Böyle anlarda uydu haberleşmesi, karasal sistemlerin alternatifi değil, devletin kriz anındaki yedek sinir sistemi haline gelir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, Kızılay'ın, Orman Genel Müdürlüğü'nün, mobil komuta merkezlerinin ve saha ekiplerinin afet bölgesinde birbirleriyle konuşabilmesi teknik bir ayrıntı değil, doğrudan hayat kurtaran bir kapasitedir. Çünkü kriz anında haberleşme kesilirse sadece telefonlar susmaz, arama kurtarma koordinasyonu aksar, yardım konvoylarının yönlendirilmesi zorlaşır, sahadaki güvenlik birimleriyle merkez arasındaki bilgi akışı yavaşlar. Bu yüzden uydu haberleşmesi askeri muhabere ile afet yönetimi arasında ortak bir stratejik zemine sahiptir. Askeri açıdan bu başlık sınır ötesindeki birliklerle, gemilerle, hava unsurlarıyla ve insansız hava araçlarıyla kesintisiz iletişim kurmak anlamına gelirken, afet yönetimi açısından deprem bölgesindeki ekiplerle, mobil komuta merkezleriyle, hastanelerle, yardım kuruluşlarıyla ve güvenlik güçleriyle bağlantıyı ayakta tutmak anlamına gelir. Haberleşme uyduları bu yüzden yalnızca savunma sanayi vitrininin bir parçası değil, aynı zamanda devletin olağanüstü durum dayanıklılığıdır. Bağımsızlık sadece insansız hava aracını uçurmak değildir, afet anında kendi kurumlarını konuşturabilmek, kriz bölgesini izleyebilmek ve dışarıdan izin beklemeden koordinasyon kurabilmektir de. Ancak Türkiye'nin uydu haberleşmesi yolculuğu burada sona ermiyor. Uzun yıllar boyunca askeri uydu haberleşmesi büyük ölçüde jeosenkron yörüngedeki haberleşme uydularına dayanıyordu. Bugün ise dünya, alçak yörünge uydu ağlarıyla karasal haberleşme sistemlerini tek bir mimaride birleştiren yeni nesil yapılara yöneliyor. Türkiye'de son dönemde tanıtılan yeni projelerle bu dönüşüme hazırlık yapıyor. Aselsan'ın tanıttığı Gökbağı projesi, alçak yörünge uydu ağlarını askeri 5G haberleşme altyapısıyla entegre etmeyi hedefliyor. Amaç yalnızca daha yüksek veri hızı sağlamak değil. İnsansız hava araçları, kara ve deniz unsurları ile komuta merkezleri arasında elektronik harp altında dahi güvenli, kriptolu ve kesintisiz haberleşme kurabilmek. Bu yaklaşım, haberleşmeyi tek bir uyduya bağlı bir yapıdan çıkarıp çok katmanlı ve daha dayanıklı bir ağ mimarisine taşıyor. Henüz geliştirme süreci devam etse de Gökbağı, Türkiye'nin hedefinin artık sadece kendi haberleşme uydusunu üretmek olmadığını, uzaydaki ve karadaki haberleşme altyapılarını tek bir dijital komuta kontrol ağı altında birleştirmek olduğunu gösteriyor. Çünkü geleceğin savaşlarında üstünlük yalnızca en gelişmiş platforma sahip olmakla değil. Uzaydaki, havadaki, denizdeki ve karadaki bütün unsurları aynı dijital ağ içinde güvenli ve kesintisiz şekilde yönetebilmekle sağlanacak. Uydu gözleminde önemli bir eksik alan var, sentetik açıklıklı radar kabiliyeti. Elektro-optik uydular çok değerlidir ama ışığa ve hava koşullarına bağımlıdır. Bulutlu havada, yoğun sis altında ya da gece koşullarında görüntüleme kabiliyeti sınırlanabilir. Sentetik açıklıklı radar uyduları ise farklı çalışır, radar sinyalleriyle görüntü ürettikleri için gece, gündüz ve birçok hava koşulunda gözlem sağlayabilirler. Göktürk 3 tam da bu yüzden kritik bir proje. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açıklanan proje bilgilerine göre, Göktürk 3 Türkiye'nin sentetik açıklıklı radar faydalı yükü taşıyacak ilk uydu sistemi olarak planlanmaktadır. Bu kabiliyet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektro-optik uydularla elde ettiği görüntüleme ve istihbarat yeteneğini hava koşullarından daha az etkilenen yeni bir katmanla genişletecektir. İnsansız hava aracının yerine geçen bir uydu, anlamına gelmiyor ama insansız hava aracı operasyonlarını destekleyen hedef tespiti, görev planlama, deniz ve kara gözetleme, kriz anı istihbarat üretimi açısından büyük bir çarpan etkisi oluşturuyor.
Bir bölgede hava kapalıysa optik uydu sınırlanabilir ama sentetik açıklıklı radar kabiliyeti varsa o bölge tamamen karanlıkta kalmaz. Bu da insansız hava aracının ne zaman, nereye ve hangi öncelikle gönderileceğini belirlemede ciddi avantaj sağlar. Türkiye'nin insansız hava aracı gücü, sadece havadaki platformlarla değil, o platformların arkasındaki uzay tabanlı istihbarat katmanıyla birlikte büyüyor. Buraya kadar tablo oldukça güçlü görünüyor. Türkiye gözlem uydularında önemli mesafe aldı, haberleşme uydusunda yerli üretim eşiğini geçti, insansız hava aracı, mühimmat, sensör ve elektronik harp zincirinde ciddi bir ekosistem oluşturdu. Fakat kapanmamış çok kritik bir alan var, konumlandırma. Bugün küresel uydu seyir-sefer sistemleri büyük güçlerin kontrolünde. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel konumlama sistemi Washington'un, GLONASS Rusya'nın, Galileo Avrupa'nın, Beidou Çin'in kontrolünde. Türkiye'nin kendi bağımsız küresel konumlandırma takım yıldızı yok ve bu açık sadece "biz de kendi küresel konumlama sistemimizi yapalım" denilerek kısa vadede kapatılabilecek bir konu değil. Böyle bir sistem kurmak çok sayıda uydu, hassas zamanlama, atomik saatler, yer kontrol ağı, sürekli bakım, yedeklilik ve devasa bir altyapı gerektirir. Bu yüzden gerçekçi çözüm yalnızca uzayda değil, yerdeki, havadaki ve yazılımdaki yedekli seyir-sefer dayanıklılığında aranmalıdır. Bir insansız hava aracı konumlama sinyali kesildiğinde ne yapacak? Sinyal karıştırıldığında görevini sürdürebilecek mi? Sahte sinyalle aldatıldığında yanlış hedefe mi yönelecek? Elektronik harp ortamında sadece bağlantısını değil, yön bulma kabiliyetini de koruyabilecek mi? İşte bu noktada devreye ataletsel seyir-sefer sistemleri, görüntü tabanlı konumlama, arazi referanslı yön bulma, çoklu uydu seyir-sefer kaynaklarının birlikte kullanılması, sinyal karıştırmaya dayanıklı antenler, sinyal aldatmaya karşı yazılımsal doğrulama katmanları, otonom görev yazılımı ve yapay zeka destekli karar sistemleri girer. Bu başlık, insansız hava aracı bağımsızlığının en hassas yerlerinden biridir. Çünkü uydu haberleşmesi konuşma kabiliyeti verir, keşif uyduları görme kabiliyeti verir ama konumlandırma ve seyir-sefer dayanıklılığı, o aracın elektronik harp altında bile görevini tamamlayıp tamamlayamayacağını belirler. Mesele sadece kendi küresel konumlama sistemimizi kurmak değildir. Asıl mesele, konumlama sinyali kesildiğinde, karıştırıldığında ya da yanıltıldığında bile görevi tamamlayabilmektir. Türkiye'nin insansız hava aracı bağımsızlığındaki en kritik sınavlardan biridir. Videonun ana sorusuna dönelim. Türkiye kendi uydularını geliştirmemiş olsaydı, bugün insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı alanında bağımsız olabilir miydi? Cevap tek kelimelik değil. Kısa ve orta menzilli görevlerde Türkiye yine güçlü olurdu, çünkü Bayraktar TB2 gibi sistemlerin birçok operasyonel başarısı doğrudan yer kontrol istasyonu ve görüş hattı bağlantısı üzerinden şekillendi. Bu tür görevlerde uydu haberleşmesi her zaman zorunlu değildir ve sınır hattına yakın, taktik derinlikte, doğrudan yer kontrol bağlantısının sürdürülebildiği operasyonlarda Türkiye'nin insansız hava aracı kabiliyeti yine ciddi bir güç üretirdi. Ama mesele uzun menzile, stratejik derinliğe, deniz aşırı görev alanlarına ve ufuk ötesi komuta kontrole geldiğinde tablo değişirdi. Akıncı gibi daha büyük ve uzun menzilli sistemler için haberleşme kapasitesi çok daha kritik hale gelir, geniş alan hedef istihbaratı için keşif uyduları önem kazanır. Somali gibi uzak görev alanlarında askeri varlık sürdürülecekse sadece sahadaki personel değil, o sahayı takip eden istihbarat ve haberleşme altyapısı da önemlidir. Katar gibi stratejik ortaklık alanlarında müşterek kuvvet yapıları yürütülecekse bölgesel krizleri izleyen ve komuta kontrolü destekleyen ağlar gerekir. Afet ve olağanüstü durum tarafında da tablo benzerdir. Deprem, sel, yangın ya da geniş çaplı krizlerde karasal haberleşme altyapısı zarar gördüğünde, uydu haberleşmesi devletin sahayla bağını ayakta tutan kritik sistemlerden biri haline gelir. Yani uydu haberleşmesi, görüntü istihbaratı ve seyir-sefer dayanıklılığı eksikse, platform ne kadar güçlü olursa olsun stratejik özellik tamamlanmış sayılmaz. Türkiye uydularını geliştirmeseydi taktik ölçekte etkili insansız hava aracı operasyonları yapabilirdi. Ama stratejik ölçekte, uzak coğrafyalarda, deniz aşırı görevlerde, askeri muhaberede, afet yönetiminde ve kriz dayanıklılığı gerektiren operasyonlarda hareket alanı çok daha sınırlı olurdu. Bu fark önemlidir, çünkü taktik başarı bir muharebeyi etkiler, stratejik özellik ise bir ülkenin kriz anında kendi kararını kendi verebilmesini sağlar.
Bugün Türkiye'nin insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı gücüne bakarken yalnızca platform saymak büyük bir eksiklik olur. Kaç adet Bayraktar TB2 var, Akıncı ne kadar mühimmat taşıyor, Anka kaç saat havada kalıyor, bunlar önemli sorular ama asıl stratejik soru başka bir yerde duruyor. Bir ülke kendi insansız hava aracını üretebilir ama o aracın haberleşmesi dışarıya bağlıysa, hedef istihbaratı dışarıdan geliyorsa, konumlama sinyali kesildiğinde alternatif sefer katmanı yeterince güçlü değilse ve uzak görev alanlarında veri bağı kurmak başkasının kararına bağlıysa, orada tam özellikten söz etmek zordur. Türkiye'nin Rasat'tan Göktürk'e, İmece'den TürkSat 6A'ya uzanan uydu yolculuğu, insansız hava aracı gücünün arkasındaki görünmez stratejik omurgayı oluşturdu. Bu omurga olmasaydı Türkiye'nin insansız hava araçları yine havalanabilir, yine görev yapabilir, yine taktik başarılar elde edebilirdi. Ama uzun menzilli, sınır ötesi, deniz aşırı, kriz dayanıklılığı yüksek ve stratejik derinlikli operasyonlarda gerçek özellik eksik kalırdı. Aynı mantık devletin afet yönetimi için de geçerlidir. Bir depremde sadece binalar yıkılmaz, bazen baz istasyonları susar, fiber hatlar kopar, elektrik kesilir, karasal haberleşme tıkanır. Böyle anlarda uydu haberleşmesi, devletin kriz bölgesiyle kurduğu en kritik bağlardan biri olur. Bu yüzden Türkiye'nin savunma sanayi hikayesi sadece insansız hava aracı üretme hikayesi değildir. Bu aynı zamanda kendi gözüyle görme, kendi hattıyla konuşma, kendi aklıyla yön bulma ve uzak coğrafyalarda kendi kararını sürdürebilme mücadelesidir. Bugün soru şudur, Türkiye yalnızca kendi insansız hava aracını mı uçuracak, yoksa o aracın gördüğü, konuştuğu, yön bulduğu ve uzak sahalarda görev yapmasını sağlayan bütün sistemi de kendi kontrolünde mi tutacak? Ve sadece savaşta değil, depremde, yangında, selde, yani devletin en zor anında da kendi haberleşme omurgasını ayakta tutabilecek mi? Sizce Türkiye'nin insansız hava aracı ve uydu bağımsızlığındaki en kritik açık hangisi? Göktürk 3 gibi sentetik açıklıklı radar uyduları mı, daha derin milli haberleşme kapasitesi mi, konumlama sinyali kesildiğinde bile görevi sürdürecek yerli sefer çözümleri mi, Somali'den Katar'a uzanan dış görev alanlarında bu kabiliyetleri gerçek zamanlı kullanabilecek daha büyük bir komuta kontrol mimarisi mi? Yoksa deprem ve olağanüstü felaketlerde karasal ağlar çöktüğünde devleti ayakta tutacak daha yaygın uydu haberleşme altyapısı mı? Yorumlarda buluşalım. Savunma ve uzay sanayini sloganlarla değil, açık kaynaklı stratejik analizlerle takip etmek istiyorsanız Stratejik Odak ailesine katılmayı unutmayın. Bir sonraki analizde bu dönüşümün askeri, teknolojik ve jeopolitik sonuçlarını birlikte okumaya devam edeceğiz.